Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile aktarmak istiyorum. Çantamızın ölçülerini açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı ölçülerde örebilirsiniz. İpinizi daha kalın tutarsanız daha büyük bir çantada elde edebilirsiniz. Tüm detayları size aktaracağım. Çantamı fermuarlı şekilde çalıştım. Saplarımız böyle. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Çantayı iki farklı renkte çalıştım. Bakın bu renkte de çok güzel durdu. Bu renkte de çok güzel durdu. Hadi başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 farklı renk ile ördüm. Toplamda 5 farklı renk kullandım. Koton iplerle örüyorum. Kullandığım ipleri açıklama kısmına eklerim. Siz de aynı renklerde örebilirsiniz. Motifimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Motiflerimi de 3 milim tığ ile örüyorum. Sihirli halkayı ben böyle tek kat değil, çift kat dolayarak yapıyorum. Halkamın içine tığımı yerleştiriyorum. Halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp 5 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekli trabzan yapıyoruz. Yalancı sık iğne de deniliyor. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Boşluğa batıyorum. Üçünü tek seferde örüyorum. 4 zincir çekiyoruz aralarda. Sadece başlangıçta 5 zincir çektim. Buradakiler hep 4 zincir olacak şekilde. Çiçeğimizin kafesini oluşturuyoruz bu aşamada. 4 zincir çekiyoruz. Dörtlü 4 zincir çekiyoruz. Tekli trabzan ile tamamlıyoruz. Kafeslerimiz toplam 8 adet olacak. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 7. 1, 2, 3, 4. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. de bu orta kısmı sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim. Sağ tarafa doğru. Bakın burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum. İplerimi de gizlemek için her zaman ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Şimdi bu başlangıçta 5 zincir çekmiştik. İkinci zincirimin ortasına bakın batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. İplerimizi gizliyoruz. Renkli örgülerde iplerimizi düzgün gizlemek, temiz çalışmak önemli. Motifimin arka yüzeyinden ince uçlu bir tığ yardımıyla iplerimi gizliyorum. Şimdi bu zincirlerin içinden geçiriyorum. İpimi biraz fazla ileri doğru gizliyorum. Bakın, bu kadar yeterli. Şuradan şuraya kadar geldim. Bu bitiş ipimi de yine aynı şekilde gizliyorum. Zincirimin böyle tek taraflarına batarak temiz bir
gizleme sağlıyorum. Bakın. Şimdi sıradaki rengimize geçelim. Turkuaz ile öreyim. Evet. Kafeslerimizin içinden ilmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar ipimi sabit duran ipimin etrafında çeviriyorum. 2 zincir, tekrar çevirdim. 3 zincir. Bir zinciri bu ipimi çevirmeden yapıyorum. Bu işlemi hem ipimi gizlemek için yapıyorum hem de buradaki görüntüyü güzelleştirmek için yapıyorum. Şimdi üçlü trabzanlar örüyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. Toplam 3 adet ikili trabzan örüyorum. Pardon, üçlü trabzan, sonrasında 4 zincirimi çekiyorum. Yine boşluğa kaydırma ile ipimi çıkartıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki kafese batıyorum. İlmek kaydırma ile ilmeğimin içinden çıktım. Tekrar 4 zincir ve 3 adet üçlü trabzan. Zincirimle beraber 4 adet. Yine 4 adet zincir çekiyorum. Boşluğa battım. İlmek kaydırma ile çıkıyorum. Arada bir zincir çekip yan kafese batıyorum. Yine ilmek kaydırma ile. 4 zincir çekelim. Yine çiçeğimizin yapraklarını örmeye devam edelim. 8 adet olacak çiçeğimizin yaprakları, sonuna kadar gelelim. Evet, sonuncu yaprağımı da ördüm. Arada yine bir zincir çekiyorum ve bu başlangıçta ördüğüm kafesin kenarına ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimi döndürdüm. Yine ipimi gizliyorum. İnce uçlu tığım ile iplerimizi temizlemek önemli. Yeterli. Çiçeğimizi şöyle elimizle düzeltelim. Bakın, hafif bir kıvrıklık oluyor. Merak etmeyin. Ütüleyince, motifimizi en son ütülüyoruz. Bu şekilde alıyor. Şimdi devam eden rengimize geçelim. Bir zincir çektiğimiz şu boşluktan başlıyoruz örmeye. Yine ipimi etrafında çeviriyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Hemen devam eden, yaprağı içeri kıvırıp devam eden bir zincir çektiğim boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine bakın, şu ipimi burada çeviriyorum. 1 2, bu kadar yeterli. 3 4, tekrar boşluğa batıyorum. Sık iğne ile 3 ve 4 kafesler oluşturuyoruz. Bakın, arkasında kafesler oluşturuyoruz. Toplam 8 kafesimiz olacak. Pardon. 1 2 3 4 sonuna kadar gelelim. Bir, iki, üç, dört. Şimdi
Bakın, ilk zincirime değil, ikinci zincirimin yine ortasına batıyorum. Ve ilmek kaydırma ile çıkıyorum. Burada 4 zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlar örüyoruz kafeslerimizin içine. Köşelerde üçlü trabzan, zincirimle beraber 3 adet, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 adet daha üçlü trabzan örüyoruz. Arada bir zincir, devam eden kafese 3 adet ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Arada bir zincir, tekrar köşemizi oluşturuyoruz. Üçlü trabzan örüyoruz. Köşelerde 3 zincir. Bir zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Motifimizin toplam 4 köşesi olacak. Motifimiz kare motif. Sırayı karıştırmayın diye videomu kesmedim. Sonuna kadar beraberce örelim. Pardon. İpimiz bölünmesin. Evet, sonuncu köşeyi de ördüm. Tekrar 3 adet ikili trabzan, bir zincir ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire değil, trabzanın tepesine. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. İplerimi de gizliyorum. Şuralara batarak çevirdim. Evet, şimdi zemin rengimize geçebiliriz. Zemin rengimizle 5 farklı renk kullanıyoruz. Benim gibi bu şekilde renk renk örecek iseniz. Pardon, 6 farklı renk. Zemin rengimizde 6 farklı renk. Şimdi yine köşeden başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 1 2 ve 3 zincir çektim. Bu sırada hep ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Zincirimle beraber 3 adet, köşelerde 3 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir alt sırada bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 adet ikili trabzan. Bir zincir çektiğimiz boşluğa yine 3 adet ikili trabzan. Köşede yine aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. 3 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan.
Aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Evet, bir zinciri çektim. Sırayı tamamlıyorum. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Motifimiz bu şekilde. Şöyle elimizle düzeltelim. İplerimizi düzgün gizlediğimiz için böyle makasla tam kökünden temizliyorum. İplerimizi bu şekilde temizleyelim. Evet. Şimdi sıra geldi motiflerimizi ütülemeye. Motiflerimizi ütülemezsek bakın bu şekilde çiçeğimiz kat kat görünür. Bu şekilde görüntü sizin hoşunuza gidiyorsa ütülemeyebilirsiniz. Ütülemeyince böyle duruyor. Ütüleyince bakın daha düzgün duruyor. Şimdi gelin motifimizi nasıl ütülüyorum onu size göstereyim. Ütümü prize taktım. Bakın ayarını düşürdüm. Ayarını düşük ısıya getirdim. Şimdi motifimizin önce çiçeklerini şöyle elimle düzeltiyorum. Sonrasında direkt ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için bu şekilde ütülemeyi yapıyorum. Bakın hemen düzeldi. Arkasından da ütüleyelim. Bu kadar yeterli. Ütülersek daha düzgün bir görüntü elde ederiz. Motifimizin ölçüsünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Ölçü tabii ki sizin kullandığınız ipe, tığ numarasına ve elinizin ayarına göre değişecektir. Motifinizi isterseniz büyütebilirsiniz. Bu son sırayı devam ettirirseniz aynı şekilde motifiniz büyüyecektir. Motifimizin ölçüsü 7,5 santim genişliğinde motifimiz. Motifler böyle. Çanta için toplam 44 motif gerekli bize. 15 motif beyazdan, 15 motif koyu mavi, 14 motif de açık maviden örüyoruz. İplerini temizliyoruz. Ütümüzü motiflere yapıyoruz. Ekleme kısmında görüşüyoruz. Çanta için 44 motifi ördüm. Örmeden önce de bu şekilde dizilimini yapıyorum. Şu sağ en baştaki 4 motif çantamın bir kenarı, sol en baştaki 4 motif çantamın diğer kenarı, tabandaki 4 motif de çantamın tabanını oluşturacak. Buradaki motifler bakın hep ikişer adet aynı renklerde birbiri üzerine koyuyorum. Renk sıralamasını yaparken de bakın şöyle çaprazdan bütün renkler aynı geldi. Ben bu şekilde sıralamayı tercih ettim. Siz istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Şimdi bakın bu motiflerim ikişer taneydi. Soldan sağa doğru motiflerimi yerleştiriyorum. Bu tarafa doğru alıyorum. Bakın şöyle. Hepsini alıyorum. Bunları da alalım. Evet, hepsini kenara aldım. Şimdi birbiri üzerine koyuyorum. Bu benim birinci sıram olacak. Böyle birbiri üzerine motiflerimizi koyalım. Renk sıralamamı bozmamak için böyle birbiri üzerine koyuyorum. Bu arada bir sırada 10 motifim vardı. Burası 3. sıram. Burada da 10 motif var. 4'te de 10 motif. Tabanda da 4 motif. Evet, motifleri birbiri üzerine koydum. Bunlar taban motiflerim. Kenara alıyorum. Eklemeye 1. ve 2. sıradan başlayacağım. 1. ve 2. sıranın motiflerini böyle elime alacağım. Karşılıklı ekleyeceğim. Sonrasında 3. sıra, sonrasında 4. sıra. Hadi başlayalım. Evet, 1. ve 2. sıra motiflerimizin ön yüzünden değil arka yüzünden
eklemeyi yapıyorum. Birinci sırayı elime aldım, ikinciyi elime aldım. Böyle birbiri üzerine koyuyorum ve arkalarından eklemeyi yapıyoruz. Çantamız zemin renginde. Motiflerimi 3 milim tığ ile örmüştüm. Eklemeyi 2,5 milim tığ ile ekleyeceğim. Başlayalım. Köşeden bu 3 zincir çektiğim yerden başlıyorum. Hem öndekine hem arkadakine tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne yapıyorum. Her ikisine de. Devam eden trabzanlarımın tepelerine, hem öndekine hem arkadakine, birincilerin tepelerine batıyoruz. İpimi de içten gizliyorum. Bu bir zincir çektiğim yere de boşluğuna batıyorum. Hem öne hem arkaya batarak eklememi yapıyorum. Bu kadar yürütmek yeterli. Boşluğa bir adet. Aynı şekilde devam edelim. Sadece tek kenarını ekliyoruz. Evet, buraya da 2 adet sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Devam eden birinci sıradan, ikinci sıradan birer motif alıyorum. Birbiri üzerine koyuyoruz. Arada bir zincir çekip yine köşeden devam ediyorum eklemeye. Aynı şekilde köşelerde 2 sık iğne ve trabzanlarımızın tepelerine birer adet batıyoruz. Böyle. Bakın. Devam edelim. Birinci ve ikinci sıranın tek kenarlarını böyle ekleyelim. Sıramızın sonunda görüşelim. Birinci ve ikinci sıranın eklemesini yaptım. Bakın şuraya kadar geldim. Şimdi bu noktada şuradan başlamıştım eklemeye ve şimdi tam buraya birleştireceğim motiflerimi. Motiflerimi birleştirirken motiflerim şöyle dönmemeli. Sıramız yoksa değişir. Motiflerin renk sıralamasını bozmak istemiyorum. Dikkat edelim. Dönen motiflerimizi bakın şu düz çizgi halinde gelmeli. Buradan anlıyoruz. Motifimizi bakın şöyle döndü mü? Burası bu şekilde duruyor. Şimdi en başından eklememi yapıyorum. Evet, şuradayım. Yine bir zincirimi çektim. Evet, ilk başta buradan başlamıştık eklemeye. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi bu noktada kesiyorum. Şimdi 3. sıradaki motiflerimi eklemeye başlıyorum. Bakın şuradan yine hemen başlıyorum. Burası birinci sıramda, ikinci ve 3. sıranın ilk motifini elime alıyorum. Hemen köşeden yine aynı şekilde başlıyoruz eklemeye. Ekleyerek devam ediyoruz. Yine bir üst sırada eklediğimiz gibi ekliyoruz. Sonrasında ikinci motifi buraya ekliyoruz. Aralarda bir zincir çekmeyi
unutmayalım. Burayı beraber ekleyelim. Sonra ikinci ve üçüncü sıranın eklenmesini daha göstermeyeceğim. Taban motifin eklenmesi karışık. Orayı beraberce yine ekleyeceğiz. Sonrasında çantamızın boyunu olan kısmının eklemesine geçeceğiz. Karşılıklı batarak ekliyorum. Köşeye 2 adet. Arada bir zincir çekiyorum. Yeni motifimi elime alıyorum. Arkasını döndürdüm. Bakın devam eden şuradan başlamıştım. Devam eden şu motife eklemeyi yapıyorum. Aynı şekilde. Hemen 2 sık iğne ile başlayıp eklememi gerçekleştiriyorum. Böyle açmadan devam edelim ki karışıklık olmasın. Böyle tek tek çevirerek ekleyelim. Üçüncü ve dördüncü sırayı ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, motiflerimi ekledim. Bakın başlangıç yerlerim buralarda. Bu şekilde de çantama formunu verdim. Bakın bu motifin arkasında yine koyu mavi var. Beyazın arkasında beyaz var. Bunlar kenar motiflerimdi. Şimdi taban motifini ekliyoruz. Yine motifimizin arkasından başlıyoruz eklemeye. Önce tek kenarını ekliyoruz. Şuradan başlayacağım eklemeye. Öncelikle tek kenarını ekleyelim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü motifimizin de tek kenarını ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Taban motifimin 1, 2, 3, 4 motifin bir kenarlarını ekledim. Şimdi şuradayım. Bu taban motifimizi bakın şöyle ikiye katlıyoruz. Bu şekilde düşünün. Hem taban motifimiz ön yüzündeki motife birleşecek hem de arka yüzündeki motifimize birleşecek. Bu kenardaki motifler de tabanın ve kenarın bir kenarından eklenecek. Şimdi şuradayım. Buradan itibaren devam ediyorum. Bir zincirimi yine çektim. Aynı motifin köşesinden kenardaki taban motifimden devam ediyorum eklemeye. Aynı şekilde. Mantık aynı. Arada bir adet. Bakın. Şimdi kenar motifimle ekliyorum. 1, 2. Üçüncü kenarını da arkadaki motifimizle ekleyeceğiz. Yani çantamızın diğer yüzüyle. Bakın. Şurayla. Şuradayız. Önce kenarını ekleyeceğiz. Üçüncü kenarını da bu ön motifle ekleyeceğiz. Sonrasında bakın şunları ikiye, burası taban motifimde ikiye katladığımızı düşünelim. Böyle karşılıklı buralarla ekleyeceğiz. Böyle. Sonrasında bakın başlangıcım buraydı. Burada ipimizi kesmeden boyunu olan kısmı da eklemiş olacağız. Şimdi buradan devam edelim eklemeye. Beraber ekleyelim. Arada
bir adet, köşeye yine 2 adet, sonrasında birinci, ikinci, üçüncü kenar ile şu ön motifi ekliyorum. Yine bir zincir çekiyorum, arada devam ediyorum eklemeye. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı size göstermeyeceğim. Devam edelim. Şu motiflerimizi de böyle karşılıklı ekleyelim. Şu sonuncu motifimizin de yine şu kenarla eklemesini yapalım. Şu noktada görüşelim. Boyunu olan kısımda bir detay var. Onu size göstermek istiyorum. Evet, başlangıç yerine geldim. Tabanın eklemesini yaptım. Şimdi ipimi kesmiyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu boyunu olan kısımların eklemesini henüz yapmadık. Buradan yukarıya doğru çıkmak istiyorum. Burada sadece tek fark, şuradaki geçişlerde 2 zincir çekeceğiz. Buraların yine eklemesi aynı. Arada bir değil, boyunu olan kısımlarda 2 zincir çekiyoruz. Bunlar önemli detaylar. Ekleme önemli. 2 zinciri çekmezsek motiflerimiz kasma yapar, düzgün durmaz. Bu şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, şuraya geldim. Bakın burada 2 adet sık iğnemi yine örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen sol taraftaki şu boşluğa tekrar 2 adet sık iğne yapıyorum. Hem öne hem arkaya batıyoruz tabii ki. Tepelerine birer adet. Böyle devam ediyoruz. Sadece burası farklıydı. Burayı göstermek istedim size. Şu geçişlerde 2 zincir çekiyoruz. Bundan sonraki kısımları göstermeyeceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz eklemeye. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Bakın şuradayım. Buraya çıkıp burada ipimi keseceğim. Sonrasında şuradan eklemeye başlayacağım. İpimi kesmeden. Bakın şöyle devam edeceğim. Şu noktada ipimi keseceğim. Burayı da yine aynı şekilde ekleyeceğim. Burayı da yine aynı şekilde. Şu kenarları şuradan ekleme yapıp burada ipimi keseceğim. Neden? Çünkü şurayı eklemiştik. Burayı da yine aynı şekilde burada ipimi keseceğim. Yine burayı da aynı. Burada ipimizi kesiyoruz. Eklemeyi bitirelim. Çantamızın ağız kısmında görüşelim. Çantamızın ekleme kısmını bitirdim. Şimdi ağız kısmına sıra geldi. Ağız kısmında bakın farklı renklerde ördüğüm çantada göstermek istiyorum. Bir sıra bu şekilde öreceğiz. Bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Sonrasında sık iğne örmeye devam edeceğiz. Sonrasında da çantamızın sapları ve fermuar kısmına geçeceğiz. Çantamızın motiflerini 3 milim tığ ile örmüştük. Eklemeyi 2,5 ile yaptık. Çantamızın bu sık iğne kısmını 3,5 milim tığ ile öreceğim. Şu ikili trabzanları yine 3 milim tığ ile öreceğim. Şimdi 3 milim ile başlayalım etrafını dönmeye. Farklı tığ kullanmaktaki amacım çantamın eşitliğini bozmamak. Buradaki genişliğin burada da eşit olmasını istiyorum. Aynı. Sık iğne örgüyü biraz daraltıyor. 3 milimle devam etsem burası böyle biraz
darlaşacak. Bunu istemiyorum. Aynı genişlikte olmasını istediğim için tığ numaramda değişiklik yapıyorum. Dediğim gibi örgü detaylarla güzel. Hadi başlayalım. Kenar motifin orta kısmından başlıyorum. Bakın, tam ortasından başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Pardon. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndüm. 3 zincir çekiyoruz. 2 ve 3. İpimizi yine içten yürütüyorum. Buraya 3 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber şu ipimi de yine gizlemek istiyorum. Evet. Aralarda bir zincir çektiğim boşluğa 3 adet. Bakın, burası ekleme yerimdi. Buraya da tam şu orta kısmına 3 adet ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir, devam eden boşluğa yine 3 adet ikili trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, sırayı tamamladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Burada bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir çekip de çıkabilirsiniz. Yine aynı tam şuraya batıp devam edebilirsiniz. Hepsinin tepesine birer adet. Fakat ben bu şekilde değil, daha düzgün gözükmesi için şu şekilde çıkıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. İlmeklerimi çıkartıyorum. Tığımı yukarıdan aşağıya doğru geçirip döndürüyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. Şimdi normal ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Yine aynı yere ikili trabzan örüyorum. Devam eden trabzanın tepesine de yine bir adet, bakın, bir zincir çektiğim yere bir adet, trabzanlarımın tepelerine birer adet. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, başlangıcına geldim. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Şimdi tığ numaramı değiştiriyorum. 3,5 milim tığımı elime aldım. Sık iğne ile devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı yere yine sık iğne örüyorum. Bütün trabzanların tepelerine birer adet sık iğne örüyoruz. Toplam 3 sıra aynı şekilde sık iğnemizi örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. 3 sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi çantanıza eğer fermuar ve astar dikimi yapacaksanız bu aşamada yapmanız gerekiyor. Nedeni, fermuar dikimini yaptıktan sonra astarı biraz daha zor dikebiliriz çantamıza. Bu aşamada daha kolay olacaktır. Çantamı fermuarlı ve astarlı kullanmak istiyorum. O nedenle fermuar ve astar dikimini de yapalım. Fermuar ve astar dikimini kanalımda detaylı şekilde paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Siz de oradan bakıp inanın çok kolay bir şekilde fermuar ve astar dikimi yapabilirsiniz.
Astar dikmek de gerçekten çok kolay. İsterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde nasıl dikeceğini kanalımda paylaşmıştım. İkisinin de açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bakın fermuarı da bu şekilde açık diktiğim için çok kolay dikiliyor ve çok estetik duruyor çantamızda. Bakın. Hem daha kullanışlı oluyor hem de daha estetik duruyor. Örgü detaylarla güzel. Kabaca fermuarı anlatacak olursam, bakın şu kenar motiflerini hesaba katmıyorum. Sadece şu ön motiflerindeki şuradaki sık iğne sayısını sayıyorum. Buradaki sık iğne sayım kadar 2 parça halinde sık iğne örüyorum. Toplam 5 sıra. Sonrasında fermuarımı açık halde dikiyorum. Sonra çantamıza monte aşaması geliyor. Şimdi çantama astarını dikeyim. Sonra fermuarı birlikte çantamıza monte edelim. Sonrasında da çantamızın sap kısmına geçelim. Çantamın astarını diktim. Şimdi sıra geldi çantamızın fermuarını çantamızın örgü kısmı ile birleştirmeye. Tam şu kısımlara ekleyeceğim için buralara ilmek belirleyiciler koydum. Son sıradaki ipimi bakın kesmedim. İpim burada. Örgülerde düğümü sevmiyorum. Olabildiğince ipimi az kesmeye çalışıyorum. Şimdi devam ediyorum yine buradan örmeye. Burası başlangıç yerimdi. Devam edelim. İlmek belirleyicimin olduğu yere kadar örüyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve hemen fermuarımı örmeye başlıyorum. Açık halde daha rahat bir şekilde eklememi yaparım. Devam eden sık iğneye batıyorum ve yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Karşılıklı ekliyoruz. Bu şekilde gerçekten çok rahat, kolay ve estetik görünüm elde ediyoruz. Tığ numaramı da değiştirmedim. Yine 3,5 milim tığ ile devam ediyorum. Fermuarımın örgü kısmını da yine 3,5 milim tığ ile ördüm. Bu şekilde eklemeye devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, ilmek belirleyicinin şu kısmına kadar geldim. Burayı ekledim. Şimdi ilmek belirleyiciyi çıkartayım. Ve devam ediyorum. Çantamın kenarından örmeye. Fermuar ekleme bitti. Bir tarafı bitti. Diğer tarafı da yine aynı şekilde ekleme yapacağız. Birlikte. Evet, ilmek belirleyicimi yine çıkartıyorum. Sonrakinde yine bakın fermuarımızı kapalı halde şöyle düşünün. Şuradan eklemeye başlıyorum. Açık halde daha kolay ekleyeceğim için açıyorum. Sonrasında diğer tarafı eklediğim gibi hemen bakın ilk sık iğneye batıyorum. Karşılıklı ekliyoruz. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıç yerine gelelim.
Evet, fermuarın eklemesini bitirdik. Burası benim başlangıç yerimdi. Şimdi saplarını örme kısmına geldik. Çantamızın saplarını bakın tam şu ekleme yerinden hemen sağından ve solundan ilmek belirleyicilerimi takıyorum. Saplarımı buralara örmek istiyorum. Hem önde hem arkada ilmek belirleyicilerini taktım ki örerken rahat olsun diye. Şimdi ilmek belirleyicilerinin olduğu kısma kadar gelelim. Bu arada çantamızın yine ağız kısmını yani şuralarını örerken 3,5 milim tığ ile öreceğim. Çantamın saplarında ise 2,5 milim tığ ile örmek istiyorum. Çantamın sapının esneme yapmasını istemiyorum. O nedenle 2,5 milim tığ ile sapını öreceğim. Ağız kısmını da 3,5 milim tığ ile öreceğiz. Aynı anda hem kenarını hem sapını öreceğimiz için tığlarımızı da değiştireceğiz. Şimdi 3,5 milim tığ ile burası başlangıç yerimdi. Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Çıkıyorum. Bir zincir yine aynı yere batıyorum. Aynı şekilde devam edelim. Sık iğne örmeye. Burası çantamın kenar kısmı. Fermuarımız yine açık halde daha rahat öreriz. Fermuarlı yapmaya da bilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Devam edelim. Evet. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya sık iğne ile batıyorum. Şimdi tığ numaramı değiştiriyorum. 2,5 milim tığa geçtim. Çantamızın zincirini çekiyoruz. Çantamızın zincirini 140 zincir çekmek istiyorum. Siz tabii ki daha uzun, daha kısa kullanabilirsiniz. Benim çektiğim zincir sayısı rahatlıkla kolda kullanılabilir. 140 zincirimizi çekelim, sonrasında görüşelim. Evet, 140 zincirimi çektim. Şimdi zincirimin şöyle kıvrılmamasına dikkat ediyorum. Şuradan düz şekilde gelsin. Elimle şöyle düzelteyim. Ve hemen ilmek belirleyicimin olduğu yere sık iğne yapıyorum. Bu aşamada da çantanın zincirini kolunuzda deneyebilirsiniz. İstediğiniz uzunluk yeterli ise tamamdır. Yeterli değilse uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Tığ numaram 2,5'tu. Yine 3,5'a dönüyorum. Evet, sık iğne örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şu ilmek belirleyicinin olduğu yerde yine diğer sapımızda yapıyoruz. 140 zincir çekip aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim, bir tur dönüp. Evet, zincir çektiğim yere kadar geldim. Burada şimdi
3,5 milimle yine dediğim gibi kenarı örüyorum. Şu sonuncu sık iğnemi de öreyim. Sonrasında 2,5 milim tığ ile devam ediyorum. Nasıl örüyorum? Bakın, zincirimin tek tarafına şimdi batıyorum. Tek katına. Şöyle batarak sapımızı örüyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde devam edeceği için göstermeyeceğim size. İki tarafı da örelim. Sonraki sırada şurada bir eksiltme yapacağız sapımızın burasında. O detayı da size göstermek istiyorum. O kısma kadar gelelim. Evet, çantanın sapının şu kısmına geldim. Tığ numaramı yine sap kısmında değiştireceğim. Bakın, burada bir eksiltme yapıyoruz. Hangi noktada eksiltme yapıyoruz? Çantamızın şu iki sık iğnesi çantaya ait, diğerleri çantamızın sapına ait. Bakın, şu ikisi. Burayı örüyorum. 3,5'tu, şimdi 2,5'a geçtim. Bakın, şu ilk sık iğnem çanta sapına aitti. Buraya batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. Burada eksiltme yapıyoruz ve hepsine birer adet batarak örmeye devam ediyoruz çantamızın sapını. Bu eksiltme işlemini diğer tarafta da uyguluyoruz. Yine sapa ait kısmı örmüyoruz. Son sık iğnemizi diğer tarafta da yine aynı şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Çantamızın sapını sık iğne şeklinde örmeye devam edelim. Bir tur dönelim. Bu noktada ipimizi kesiyoruz. Sonrasında çantamızın iç kısmından örmeye devam ediyoruz. Bu işlemi neden yapıyoruz? Buradaki simetrinin aynı olmasını istiyorum. Bakın, şuradaki sık iğne sayısıyla buradaki sık iğne sayımın eşit olmasını istiyorum. Çantamda bütünlük olsun istiyorum. Örgülerde detayları seviyorum. Size de aktarmak istiyorum. Bir tur dönelim. İpimizi yine başlangıçta keselim. Sonrasında yine çantamızın içinden 2 sıra örelim. Yine şuralarda detaylar olacak. Oraları da size aktarmak istiyorum. Çantamızın sapını 2 sıra ördüm. Şimdi başlangıç yerine gelip ipimi kesiyorum. İpimi keserken düzgün şekilde iplerimi gizlemek için bakın şöyle yapıyorum. Şurası sonuncu sık iğnemdi. Buraya batıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batmadan bu noktada ipimi kesiyorum. Buradan bakın şu ipimi şöyle ilmekten çıkartıyorum ve iğneye geçiriyorum. Ve ilk sık iğnemin tepesine değil, ikinci sık iğnemin bakın şöyle her iki tarafına da ipimi geçiriyorum. Sonrasında şuraya, şu arka tarafına iğnemi geçiriyorum tek katına ve iyice çekelim ipimizi. Burada düzgün bir geçiş sağlamış oluyoruz. Sonrasında arkadan iğne ile ipimizi gizliyoruz. Evet, arkadan şöyle ipimi içten yürütüyorum. İleriye doğru, önden de çıkmayacak şekilde ipimi gizledim. Evet, bakın
çok düzgün bir geçiş. Şimdi ipimi kesiyorum ve sapımızın yine iç tarafından örmeye devam ediyoruz. Bakın sapımız hafif kıvrılıyor. Sap kısmını ördükten sonra ütü ile çantamızın sapını ütülüyorum. Bu kıvrılmanın geçmesi için. Bu noktada tedirgin olmayın. Şimdi çantamızın iç kısmındaki sapı da örelim. Tam şöyle sapımızın orta yerinden şuradan başlıyorum örmeyi. Her iki tarafını da ayrı ayrı öreceğiz. Evet, 2,5 milim tığımı geçirdim. İpimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne örüyorum. Devam eden yine zincirimizdi, bu başlangıç zincirimizdi. Buralara tekrar sık iğne örüyoruz. İpimi bu kadar yürütmek yeterli. Bakın şuralara batarak devam ediyorum. Zincirimizin her iki tarafına da böylelikle batmış oluyoruz. Yine sık iğne örüyoruz. Buradaki amacım hem çantamın sapının daha düzgün gözükmesi, dediğim gibi, hem de şurada bir eşitlik sağlamak. Burayı da böyle tam tur dönüyoruz. Şuraya kadar gelelim. Burada yine eksiltme yapacağız. Burayı da size göstermek istiyorum. Evet, bu kısmına geldim. Bu ilk sırada eksiltmeyi yapmıyoruz. Battığım yerlere dikkat edin. Bakın şuraya battım. Şimdi hemen şuraya da batıyorum. Ki burada boşluk olmasın, kötü görüntü olmasın. Devam ediyoruz örmeye. 2 sıra öreceğiz. İkinci sırada sapımızın, bakın şuradaki sık iğnesine batmayacağız. Aynı şu tarafta yaptığımız gibi burada bir eksiltme yapabiliriz. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. 2 sıra sık iğnemizi örelim. Her iki tarafta da örelim. Sonrasında ipimizi temizleyelim ve görüşelim. Evet, çantayı bitirdim. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Çantamız böyle. İç astarı da bu şekilde. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.